Merhaba arkadaşlar. Bugün Çelebi yer hizmetlerini inceleyeceğiz. En baştan söyleyeyim, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben burada ayrıntılarına bakacağım, detaylarını birlikte inceleyeceğiz. Burada artık alıp almama ya da elinizde hisse varsa satıp satmama kararı tamamen size kalmış. Yatırım tavsiyesi değildir yani kısacası. Bir de en baştan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben BIST 100 firmaların A'dan Z'ye sıralayarak analizini yapıyorum. Ancak sizin merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yorumlara yazın. Sıralamanın dışına çıkarak sizin istediğiniz hissenin analizini yaparım. Bir an önce 1-2 gün içerisinde yayınlarım arkadaşlar. Bunları her videomda söylüyorum. Tekrara düşüyorum ama neden söylüyorum? Hani belki de sıkılıyorsunuz ama yeni izleyen birisi olursa, yeni bir takipçimiz gelirse bunları da bilsin diye her videoda söylüyorum. Çok fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Varlık kullanıma baktığımızda daha etkin olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha fazla satış üretmiş. Her 1 TL'lik satış varlık ile geçen yıl 89 kuruşluk satış yapılırken bu yıl 1 lira 2 kuruşluk satış yapılmış. Stok yönetimine baktığımızda daha verimli olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi 6.1 günden 4.8 güne düşmüş. Alacak yöntemine baktığımızda tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Ortalama tahsilat süresi 3.6 gün uzayarak 38 güne yükselmiş. Borçlar ise ortalama yine 38 günde ödenmiş. Cari oran trendi negatif olarak gözüküyor. Çünkü cari oran geçen yıl 1.23 iken bu yıl 1.18'e düşmüş. %4'lük bir likitte daralması gerçekleşmiş. Cari oran seviyesi düşük. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. Likitte oran seviyesi yeterli çünkü likitte oranı, asit oranı 1.15 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit ağırlığına baktığımızda daha az olduğunu görüyoruz çünkü nakit ve benzerleri varlıkların %22.1'ini oluşturuyor. Geçen bu oran %23.6'ymış. Buradaki azalış bizim için olumsuz ancak çok küçük bir miktarda azalış var. Günlük ödemeler için nakitliğe baktığımızda yeterli. Çünkü şirket ödemelerinin ek bir nakit girişi olmasa bile 182 gün daha sürdürebilecek durumda. Yani 6 ay daha hiç para girmese bile ödemelerini yapabilir durumda. Öz kaynak oranı yeterli. Kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %33. Uzun vadeli yükümlülükler %28 iken kısa vadeli yükümlülükler %35. Öz kaynak trendinde artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %55 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda azalış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.65 iken bu yıl 0.63. Yani varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor anlamına geliyor. Ancak buradaki değişiklik çok küçük. Toplam borç seviyesine baktığımızda yüksek. Kaldıraç oranına göre yüksek olmakla birlikte kabul edilebilir düzeyde olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesi yine düşük. FAVÖK'ün 0.55 katı. FAVÖK'e kıyasla düşük düzeyde olması bizim için olumlu. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda yüksek olduğunu görüyoruz. Öz kaynakların 1.06 katı. Öz kaynakları kıyasla yüksek ancak yine de baktığımızda kabul edilebilir düzeyde bir borcu var. Satış finansmanında borç kullanımında azalış var. Bu da finansman maliyetlerinde azaltma yaratabileceği için bizim için olumlu. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda artış var arkadaşlar. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %32.5 iken bu yıl %34.6 seviyesine yükselmiş. Bu da daha kısa vadeli, sıkışık borç çevrim imkanı gerekliliği sebep olabilir ama baktığımızda yine çok küçük bir değişiklik var burada. Finansal borç ağırlığında azalış var. Kısa vadeli borçların içerisinde finansal borçların payı %37'ye gerilemiş. Geçen yıl bu oran %49'muş. Buradaki düşüş önemli bir düşüş ve olumlu. Finansal gider trendine baktığımızda bir artış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %23 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %64 artmış arkadaşlar. Buradaki finansal giderlerin artışı net kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 7 katı, yani çok rahat bir şekilde karşılanabilir. Faaliyet kâr marjında azalış, net kâr marjında ise artış var arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı %25, net kâr marjı ise %18. Geçen yıl bu oranlar faaliyet kâr marjı %26'ymış. Buradan %25'e düşmüş. Yani çok küçük bir düşüş var yine. Net kâr marjı ise %16'ymış. Bu yıl %18 seviyesinde yine küçük bir artış var. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek satışların maliyetinin oransal olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak kârına baktığımızda artış var arkadaşlar. Geçen sene %44 olan öz kaynak kârlılığı bu %55'e yükselmiş. Yani şirket her 100 TL'lik kaynağıyla 55 TL'lik kâr elde etmiş. Öz kaynak kârlılığı neden arttı dersek kârlılıktaki artış, verimlilikteki artış gibi sebepleri gösterebiliriz. Aktif kârlılığa baktığımızda yine artış var. Geçen %22.2 olan aktif kârlılık bu yıl %25.7 seviyesine yükselmiş arkadaşlar. Yine geçen yıla göre küçük bir artış var. Aslında baktığımızda verilerimiz geçen yılla çok yakın birbirine. Yani artış ve azalışlar hep küçük miktarda olduğunu gözlemliyoruz. Ciro büyümesinde bir artış var. Satışlar yıllık %82 artmış. FAVÖK büyümesinde yine bir artış var. Satışlardaki artışla birlikte FAVÖK'te %66'lık bir artış gerçekleşmiş.
Net kârda ise %94'lük bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesi kısa vadeli kaynaklı ağırlıklı. Bu da finansman prensibine aykırı olduğu için bizim için olumsuz. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen sene göre %88 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem kârı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartılan kalem ticari alacaklardaki azalış. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli. Çünkü finansman giderlerinin 7 katı. Bu yüzden çok rahatlıkla karşılayabilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Buradaki pozitiflik de borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda pozitif ve dönem sonu nakit miktarı 3,4 milyar TL seviyesinde. Çelebi yer hizmetlerine bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu anda 2214 TL'miz olacakmış arkadaşlar. Yani %120 gibi bir getiri sağlamış. BIST 100'ün ortalamasına baktığımızda 1289 TL %28, %29'da kalmışken Çelebi Holding %120 yapmış. Çelebi yer hizmetleri %120 yapmış. Müthiş bir getiri sağlamış bir yılda. Enflasyon da zaten çok üzerinde. Dolara baktığımızda 1192 TL. Mevduata yatırsaydı 1707 TL'si olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2296 TL'miz olacaktı. Sadece Bitcoin altında kalmış. O da Bitcoin zaten tarihi zirve yaptı. Onda çok küçük bir fark kalmış yani. Altına baktığımızda 1510 TL olacakmış 1000 TL'miz. Yani diğer tüm Bitcoin dışındaki tüm yatırım araçlarının üzerinde bir getiri sağlamış. Yatırımcısının son bir yılda da yüzünü güldürmüş arkadaşlar. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Çelebi'nin 15,5 olduğunu görüyoruz. Ulaştırma ve depolama sektöründe 23,15 olduğunu görüyoruz. Burada zaten sektör ortalamasının altında kalmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi burada sektör ortalamasının altında. Bu da bizim için olumlu. Yani sadece fiyat kazanç oranı rasyosu açısından baktığımızda hissemizin fiyatına hala ucuz diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Çelebi'nin şirket rasyo değeri 7,18. Ulaştırma ve depolama sektör ortalaması 3,83 arkadaşlar. Baktığımızda burada sektör ortalaması altında olması bizim için olumlu olurdu. Ancak burada sektör ortalamasının bir hayli üzerinde. Bu yüzden bizim için olumsuz. Yani burada piyasa değeri bölü defter değeri rasyosuna baktığımızda hissenin fiyatına pahalı olduğunu söyleyebiliriz. PEG rasyosuna baktığımızda bizim burada öncelikle istediğimiz 1'in altında kalması. Ayrıca sektör ortalamasının altında olması bizim için daha da güzel olur. Bakıyoruz burada Çelebi'nin 0,21 yani 1'in altında kalmış. Sektör ortalaması da 0,29 yine sektör ortalamasının altında. Yani bizim için olumlu. PEG rasyosu açısından hissenin fiyatına ucuz diyebiliriz arkadaşlar. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda Çelebi'nin 10,89 iken ulaştırma ve depolama sektörü 15,33 olmuş. Yani baktığımızda yine burada da sektör ortalamasının altında bizim için yine olumlu. Yani piyasa değeri bölü esas faaliyet karı açısından baktığımızda da hissenin fiyatına yine ucuz diyebiliriz. Bu sayfadaki verileri dün almıştım arkadaşlar. O yüzden buradaki hisse fiyatı biraz ucuz kalmış olabilir. Hissenin fiyatı 1863 TL, hisse başına kar 120,2 TL, piyasa değeri 45,3 milyar TL, ödenmiş sermayesi 24,3 milyon TL iken net borcu 2,3 milyar TL arkadaşlar. Firmanın değeri piyasa değeri artı net borç olduğu için 47,5 milyar TL. Temettüye bakıyoruz. Son temettü 24 Nisan 2024'te vermiş. Temettü verimi ise %4,29. Temettü oranı da çok iyi bence. Toplam dağıttığı kar miktarı 1,531 milyar TL. Bedelsiz sermayesine baktığımızda ise %25 bin oranında bir bedelsiz potansiyeli görüyoruz. Temettü açısından da yani yine yatırım yapılabilir bir firma. Zaten çok iyi bir temettü oranı vermiş. Bir de bedelsiz potansiyelleri çok yüksek olması yine burada olumlu bir şey olarak gözüküyor. Çelebi yer hizmetleri hissemizin analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarım hızlı bir şekilde karşınıza düşecek. Daha sık bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.